Makinemiz tavlamak için ayarladığımız dereceye set değerine geldiğinde tavlamaya hazırdır. Ve bunu biz 700-720 dereceler olarak öneriyoruz. Tam derecesine geldikten sonra havuz suyumuzun dolu olduğuna, yani havuzun üzerinden 2 parmak aşağıda olacak şekilde 2 veya 3 santim aşağıda kadar kalacak şekilde dolu olduğundan emin oluyoruz. İlk önce brülörümüzü, doğal gazımızı yakıyoruz. Daha sonra klepemizin, perdemizin açık olduğundan emin oluyoruz. Tavlama küreğinin ateşli içerisinde kalan bölümünü elle tutmamaya dikkat ediyoruz. Eldivenle çalışıyoruz özellikle. Ürünümüzü yerleştirdikten sonra cehennemliğe sürdüğümüzde cehennemliğin arkasına vurmamaya çalışıyoruz küreğimizi. Kaynaklara zarar görmemesi için. Daha sonra kapağımızı kapatıyoruz. Amonyağımızı açıyoruz. Amonyak açıldıktan sonra öndeki hava deliğinden dışarıya amonyağın alevi çıkana kadar klepeyi indiriyoruz. Amonyak alevini, kırmızı alevi burada gördükten sonra klepemizi kapatıyoruz. Makinemizin önünde de bir doğalgaz girişi bulunmaktadır. Doğalgaz girişimizi vananın altındaki hortum girişinden bağlıyoruz. 8'liktir. Hortum içerisi 8'liktir. Daha sonrasında brülörümüzün yüksekliğini de 15 yani 15 milimetre veyahut da 20 milimetre aşağıda tutuyoruz kapaktan. Olması gereken. Ve diğeri de dikkat etmemiz gereken konu, brülör kapakla cehennemlik sacının ortalaması gerekiyor. Yukarıdan baktığımızda üzerindeki deliklerin bir tanesi boşta, bir tanesi cehennemliğin altında kalacak şekilde ayarlanması gerekiyor. Makinemizin pistonu, klapek pistonu ve davlumbazı sökülmüş halde size gelecek. Davlumbazın civataları üzerindedir. Hemen üzerine deliklerine bağlantısı yapılır onluk anahtarla. Aynı şekilde klapenin de civataları millerin üzerindedir. Alttan bu şekilde bağlantısı yapılarak sabitlenir. Şurası da yine bağlantı yapılır, üzerindedir parçası. Girişlerimiz ve çıkışlarımız takıldıktan sonra yönlü kolla kontrol ederiz. Eğer tersse sadece hortum bağlantıları değiştirilir. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Makinemizin güç kablosunun öncelikle bağlantısını yapıyoruz. 32 amper fiş veyahut da sigortaya giriyoruz otomat. Hava bağlantımız ilk girişten veriyoruz. Amonyak girişimizi de ikinci girişten veriyoruz. İlk önce makinemizin ana şartlarından güç açıyoruz. Voltajlarımızın 220 volt ve üzeri olmasına dikkat ediyoruz. Eğer düşükse makinenin ısısında problem olur. Daha sonrasında fırına güç açıyoruz. Amonyak gücümüzü veriyoruz. Zaman ayarımızı sadece saatini açıyoruz. Başlatmıyoruz. Derece ayarlarımızı yapmak için set tuşuna 3 saniye basılı tutuyoruz. CSE yazılı gördükten sonra önce bir defa aşağıya basılı tutuyoruz. Yanıp sönmeye başladıktan sonra ayarımızı yukarı veya aşağıya istediğimiz set değerine getirip bırakıyoruz. 12 saniye sonra kendisi otomatik olarak hafızaya alıyor. Amonyak ayarımız da aynı şekilde. Zaten biz gerekli olan dereceye ayarladık. Bu derecenin altında olmayacak. 870 derecenin de üstünde olmasına gerek yok. Bununla çok oynamıyoruz. Sadece tavda. Zaman ayarımızı yapmak için de zaten biz bunu dakika pozisyonunda bıraktık. Önce tik tuşuna basıyoruz. S yazısını gördükten sonra yukarı veyahut da aşağıya olarak dakikamızı ayarlıyoruz. İlk iki tane rakamımız saniye, diğerleri dakikadır. Daha sonra otomatik olarak da hafızaya alır. İstersek tike basarak da hafızaya alabiliriz. Hiçbir şeye dokunmadıktan sonra 5 saniye içerisinde hafızaya alır. Start tuşuyla başlatıyoruz. Her seferinde açıp kapamaya gerek yok. Pause süremiz bittiğinde stop tuşuyla durduruyoruz. Flowmetre ayarımızı içerisindeki bilyeden takip ediyoruz. Gazı verdikten sonra bilyemiz
en az 400 ibresinde olarak kullanıyoruz. Yukarısı veya aşağısı, hani 400'ün aşağısını önermiyoruz. Yukarısı 600-680'lere kadar çıkabilir. Basınç, hava basıncımızı 6 bar gibi ayarlıyoruz ve sabitliyoruz. 4 bar da yeterli. Bu şekilde ayarladıktan sonra kilitliyoruz. Bir daha hareket etmemize gerek yok. Bu şimdi. Tavlama süremiz sona erdikten sonra stopla sabitliyoruz. Tekrar aynı başa sarıyoruz zamanımızı ve beklemeye alıyoruz. Klepemizi açıyoruz. Ürünümüzü ön kapak açılmayacak kadar geriye çekiyoruz. Ön kapağın aradan havasına dikkat ediyoruz. Boşaltma yaptıktan sonra eğer tavlama tekrar yapmayacaksak amonyağı kapatıyoruz. Öndeki boruları yanmasına devam ediyor ki içerideki amonyak boşaldıktan sonra, bittikten sonra yanması tamamen, o zaman kapatıyoruz. Fırınımızı dinlenmeye alıyoruz.